Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Evet, harika orkidelerimin bakımlarını anlatmaya devam ediyorum. Evet, orkidelerim genelde çiçeklerini döktü ama bu orkidem çiçeklerine devam ediyor. Diğer orkidelerim de yaprak büyütüyor ve çiçeklerine yeniden bekliyoruz. Bakın burada şuradan bir tane daha çiçek dalı çıkıyor ve yavaş yavaş çiçek dalları çıkmaya başlayacak. Evet, bugün sizlere orkidelerle alakalı bakın şöyle kökler göstereceğim. Saksının dışındaki şu kökler, evet şunlar, bunlar nedir? Ne işe yarar? Evet, kesmek lazım mı? Neden bunlar bu kökler? Evet, şöyle bakın. Evet, bunlara hava kökü diyoruz. Orkidelerde hava kökü. Orkidelerde hava kökü neden olur? Ne işe yarar? Evet, bunları anlamak için öncelikle orkidenin doğal yaşam ortamını anlamamız gerekiyor. Bakın şurada hemen bir fotoğraf koyuyorum. Orkideler doğal yaşam ortamlarında fotoğrafta da gördüğünüz gibi ağaçların üzerlerinde yaşarlar ve ağaçların dallarına yapışmış bir şekilde yaşarlar. Ve ağaçların kabukların altlarından besinlerini alırlar ve yağan yağmurlardan da suyu alırlar. Hava kökleri ise orkidelerin bu dallara yapışmasını, tutunmasını sağlar ve havadaki nemi alaraktan beslenmesine takviyede bulunur. Bunun için hava kökleri önemlidir. Hava köklerini kesinlikle kesmeyin. Normal kök yerine geçmez hava kökleri ama önemli bir özelliğe sahiptir. Nem etkisini, dengesini sağlamaya yarar. Hava köklerini arada mesela şu şekilde fısfısla su fıskırtarak hava köklerine nem sağlayabiliriz. Şöyle nemsiz ortamlarda kurumaya başlar. Hava köklerinin tam böyle hava köklerinin tam kurumadan kesinlikle kesmemek gerekiyor. Bakın hemen suladık. Yeşillendi. Bunlar önemli. Nem dengesini sağlıyor. Su ihtiyacını da bir şekilde havadaki nemden karşılıyor. Orkidemizin kökleri kurudu. Komple kurudu. Hava kökü normal kök yerine geçer mi? Geçmeyebilir. Bunun için eğer alttaki köklerimiz tamamen çürümüşse kök bakımı yapmak gerekiyor. Ben orkideler nasıl kurtarılırla alakalı videolarım var. Oradan izleyebilirsiniz. Toprağından komple çıkacağız. Kurumuş kökleri komple keseceğiz. Eğer yeterli kök yoksa bunu köklendirme ile alakalı şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane kabın içerisine az bir şey su koyup orkideyi bu altına da biraz taş koyup orkideyi buraya bırakıp yeniden köklendirmeye çalışmalıyız. Hava köklerini de sulayaraktan yeni kök çıkmalarına sebep olabiliriz. Hava kökleri nem ihtiyacını karşılamadığında çıkar. Artı bazen şöyle şeyler de oluyor. Ben buna karşılaştığım için söylüyorum. Dış saksı kullanımı. Bakın dış saksı şimdi bu şekilde belki güzel görünmüyor ama dış saksı kullanıldığında ve sulamaya dikkat edilmediğinde köklerin çürüdüğünü sizlere örneklerle göstermiştim. Kökler çürüdüğünde orkide kendi yaşantısını devam ettirmek için çareler bulmaya çalışıyor. Bu şekilde hava kökleri çıkaraktan aşağıdan besin alamayınca yukarıdan besin almak için de hava köklerini çıkarabilir. Onun için dış saksı kullanıyorsak mutlaka alttaki kökleri kontrol etmeliyiz ara ara. Köklerin sağlığı yerinde mi değil mi bunlara emin olduktan sonra hava köklerinin sağlığı bizim için önemli olur. Evet. Şöyle kesmiyoruz. Bunları arada şöyle fıslayıp nem sağlattırıyoruz. Evet şöyle. Şimdi normalde orkidelerin susayıp susamadığını nereden anlıyorduk? Köklerine bakıyorduk ama hangi köklerine bakacağız? Hava köklerine göre değil bakın. Bu hava kökü
hava kökleri genelde komple gri olur zaten. Bakın şöyle uçları biraz yeşil olur. Su değdikten sonra da yeşerir ama genel itibariyle gri olur. Biz iç saksıdaki köklerin renklerine bakacağız. Bunlar grileşmişse sulayacağız. Bu da önemli bir bilgi. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hava kökleriyle alakalı sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Evet, şöyle. İyi günler.